The deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a seance. Hey, But I have a skill you might like. what the fuck? Wanna try it? Chee-hee! 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 Selamlar ve Lora Zira ailem. Bugün üzerine konuşurken bile ara ara çevreme bakma ihtiyacı hissettiğim, dürüst olmak gerekirse bu araştırmayı yaparken kendi evimdeki tüm akıllı cihazları kapatmama sebep olan o dosyayı konuşuyoruz. Arkadaşlar, 2026 yılındayız. Artık yalnız yaşamak diye bir şey kalmadı, değil mi? Cep telefonumuz kolumuzda, saatimiz, mutfağımızda akıllı asistanımız, hatta salonun bir köşesinde bizi her an dinlemeye hazır o akıllı robot süpürgelerimiz var. Peki, size sormak istiyorum. Siz sustuğunuzda, evde çıt çıkmadığında o cihazların hala bir şeyler kaydettiğini biliyor muydunuz? Yalnız bahsettiğim şey reklam verileri değil. Bahsettiğim şey o cihazların yakaladığı ve aslında orada olmaması gereken o sesler. Alexa, clock face for Doug. Hmm. Hmm. Tak. Bugün görünmeyen misafirler dosyasını açıyoruz. Arkanıza yaslanın, ışıkları kapatın ve hazırsanız evinizdeki o sessiz tanıkların neler duyduğunu incelemeye başlayalım. Her şey 2026'nın başında popüler bir akıllı asistan markasının kullanıcılarına sunduğu yıl özeti özelliğiyle başladı. Biliyorsunuz bu cihazlar bazen yanlışlıkla devreye girer ve kısa ses kayıtları alır. Bir kullanıcı bulut sistemine yüklenen bu hatalı kayıtları dinlerken gece saat 3.14'te kaydedilmiş 10 saniyelik bir dosya buluyor. Kayıtta kullanıcı mışıl mışıl uyuyor, odada horlama sesi bile duyuluyor. Ama asıl dehşet verici olan asistanın tam yanından gelen o fısıltı, ses kullanıcının adını söylüyor ve ardından sadece şunu fısıldıyor. Hala uyanmadın mı? Kullanıcı bekar ve tek başına yaşıyor, evde evcil hayvanı dahi yok. Teknik destek ekibi bunun bir radyo paraziti olduğunu söylese de, sesin netliği ve tonu bir insanınkinden farksızdı. İşte bu olay, internette bir çığ gibi büyüyen dijital ektoplazma teorisinin fitilini ateşledi. Arkadaşlar, bu sadece bir başlangıçtı. Araştırmalar derinleştikçe, özellikle 2026 model akıllı cihazların mikrofon hassasiyetinin insan kulağının duyamadığı frekansları bile yakalayabildiği ortaya çıktı. Fizikçiler buna ultra düşük frekans sızıntısı diyor ama biz buna halk dilinde görünmez misafirler diyoruz. Bir başka vakada genç bir anne bebeğinin telsizinden, ki bu telsiz internete bağlı, akıllı bir modül gelen seslerle uyanıyor. Ekrana baktığında bebek huzurla uyuyor. Ama telsizin hoparlöründen sanki odanın içinde biri varmış gibi ağır bir nefes alışverişi ve eski bir ninni mırıltısı geliyor. Anne odaya koştuğunda kimse yok. Kayıtları incelediğinde yapay zekanın bu sesi anne sesi olarak etiketlediğini görüyor. Ama anne o sırada yan odada uyuyordu. Peki o ninniyi söyleyen kimdi? Ya da daha önemlisi, akıllı cihazımız neden o yabancı sesi evden biri olarak tanımladı? İşte burası işin renginin değiştiği yer. Bazı siber güvenlik uzmanları 2026'daki yeni nesil işlemcilerin evdeki statik enerjiyi ve ses dalgalarını işlerken hata yapmadığını, aksine bizim göremediğimiz bir boyutu duyabildiğini iddia ediyor. Düşünsenize, evinizde yalnız olduğunuzu sanırken aslında mutfaktaki asistanınız arkada dönen bambaşka bir sohbeti kaydediyor olabilir. Hiç başınıza geldi mi? Telefonunuzun ekranı aniden ışıldar, sanki biri ona dokunmuş gibi. Ya da akıllı televizyonunuz gece yarısı kendi kendine açılır ve sadece karıncalı bir ekran gösterir. Biz bunlara yazılım hatası diyoruz ama ya o hatalar birilerinin bizimle iletişim kurma çabasıysa? Şimdi gelin işi biraz daha ürkütücü bir boyuta taşıyalım. Robot süpürgelerden bahsedelim. 2026 model süpürgeler artık sadece yerleri silmiyor, üzerlerindeki lidar sensörleriyle evinizin kusursuz bir 3D haritasını çıkarıyorlar. Bazı kullanıcılar süpürgelerinin mobil uygulamasına girdiklerinde evin haritasında
tanımlanamayan engeller gördüklerini raporlamaya başladılar. Haritaya göre salonun tam ortasında bir insan boyunda bir engel var. Ama kullanıcı salona baktığında orada hiçbir şey yok. Süpürge o hayali engelin etrafından dolanıyor, ona çarpmamak için yavaşlıyor, hatta bazen o şey hareket ediyormuş gibi süpürge onu takip ediyor. Bu vakalardan birinde bir kullanıcı süpürgesinin kamerasından gece evini kontrol etmek istiyor. Süpürge koridorda ilerlerken aniden duruyor. Ekranda sadece karanlık var. Ama süpürgenin üzerindeki mesafe sensörü tam önünde 1 metre mesafede bir cisim olduğunu gösteriyor. Kullanıcı ışığı açtığında koridor bomboş. Işığı kapattığında sensör yine aynı engeli gösteriyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bizim gözümüzün algılayamadığı ışık spektrumlarını ve frekansları bu ucuz çipler ve sensörler yakalıyor. Evinizdeki o sevimli robot süpürge, belki de her gece yanınızdan geçip giden, koltuğunuzda oturan ama sizin asla göremediğiniz o misafiri her saniye takip ediyor. Daha da garibi, bu cihazların topladığı ses verilerinin frekans analizi yapıldığında ortaya çıkan sonuçlar. Normal bir evdeki arka plan gürültüsü bellidir. Buzdolabı motoru, dışarıdaki trafik, rüzgar. Ama bu anomalili kayıtlarda insan kulağının duyamayacağı kadar düşük, yaklaşık 19 Hz frekansında bir uğultu tespit edildi. Bilimsel olarak 19 Hz, insanda göz yanılması, ürperti ve birisi tarafından izleniyormuş hissi yaratan frekanstır. Yani cihazlarınız aslında sizin hissettiğiniz o huzursuzluğun fiziksel kanıtını kaydediyor. Hani bazen evde tek başınızayken ensenizde bir soğukluk hissedersiniz de rüzgardır dersiniz ya. İşte asistanınız o sırada arkada, o soğukluğun aslında ne olduğunu kaydediyor olabilir. Peki, bu misafirler hep oradaydı da biz mi yeni fark ediyoruz, yoksa bu akıllı cihazlar mı onları evimize davet ediyor? Bazı teorisyenler, bu cihazların yaydığı yoğun elektromanyetik dalgaların bir çeşit fener görevi gördüğünü ve bu varlıkları cezbettiğini düşünüyor. Eviniz artık sadece sizin değil, her bir sinyal, her bir Wi-Fi dalgası öte taraftan birilerine buradayız diyor olabilir. Arkadaşlar, şimdi sizi işin en karanlık, o en teknolojik araf kısmına götürmek istiyorum. Biliyorsunuz bu cihazların aldığı kayıtlar sadece evinizdeki o küçük kutunun içinde kalmıyor. Hepsi devasa veri merkezlerine, yani bulut sistemlerine yükleniyor. 2026'nın ortalarına doğru siber güvenlik forumlarında bir sızıntı yaşandı. Bir veri merkezi çalışanı, yapay zekanın anlamsız gürültü olarak etiketleyip ayırdığı bazı ses dosyalarını paylaştı. Bu dosyalar dünyanın dört bir yanındaki farklı evlerden alınmış ama ortak bir özellikleri vardı. Hepsinde insan sesine hiç benzemeyen, metalik ama bir o kadar da derin bir lisan konuşuluyordu. Vakalardan biri gerçekten kan dondurucu. İngiltere'de bir kullanıcı akıllı hoparlörünün gece yarısı kendi kendine şarkı söylemeye başladığını fark ediyor. Cihazı hemen fişten çekiyor ama cihaz pilli olduğu için devam ediyor. Ertesi gün kayıtları kontrol ettiğinde cihazın o gece sadece şarkı söylemediğini, odada olmayan üçüncü bir şahısla karşılıklı konuştuğunu fark ediyor. Karşıdaki ses, kullanıcının çocukken ölen kardeşinin sesine o kadar çok benziyor ki. İşin garibi, yapay zeka bu sesi tanımlanmış kullanıcı olarak kaydediyor. Yani algoritma bile o sesin orada olmaması gerektiğini anlayamıyor. Bazı uzmanlar buna dijital rezonans diyor. Yani öte taraftakiler seslerini duyurabilmek için bizim algoritmalarımızı birer tercüman gibi kullanmaya mı başladılar? Peki, Velora Zira ailesi, biz ne yapacağız? 2026 yılında bu kadar kuşatılmışken evimizi nasıl tekrar o güvenlik hale haline getireceğiz? Bazı dijital medyumlar ki bu meslek 2026'da çok popüler oldu, evdeki cihazların konumunun bile önemli olduğunu söylüyor. Mesela, aynanın tam karşısına konulan bir akıllı ekranın bir çeşit portal etkisi yarattığına ve cihazın kamerasının biz uyurken o aynadaki yansımaları, yani gölge varlıkları çok daha kolay yakaladığına inanılıyor. Size bir tavsiyem var. Bu akşam yatmadan önce telefonunuzun sesli asistan geçmişine bir bakın. Hiç açmadığınız halde orada duran birkaç saniyelik o sessiz kayıtları bir dinleyin.
Arka planda gelen o çok derinden, çok dipten gelen tırmalama sesini ya da adınızın hecelenir gibi söylendiği o fısıltıyı duyarsanız şaşırmayın. Çünkü onlar artık birer yazılım hatası değil. Onlar evinizin yeni ve görünmez sahiplerinin size "ben de buradayım" deme şekli. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evinizde başınıza gelen, teknik olarak açıklayamadığınız o garip dijital olaylar var mı? Akıllı süpürgem durduk yere mutfağa gitti ve biri varmış gibi etrafında döndü diyenleriniz var mı aranızda? Yorumlarda buluşalım. Her birini tek tek okuyacağım. Çünkü bu konu sadece bir teknoloji haberi değil. Bu, mahremiyetimizin ve ruhumuzun dijital dünya ile imtihanı. Eğer bu videom hoşunuza gittiyse ve daha fazla yasaklı dosya açmamı istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın, biz burada sadece gerçekleri konuşuyoruz, ne kadar ürpertici olurlarsa olsunlar. Şimdilik kendinize ve evinizdeki misafirlere çok iyi bakın ve ne olur ne olmaz, yatarken telefonunuzu başka bir odaya bırakın. Görüşmek üzere.